kings. Fire and blood. Hepiniz tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Dizi takviminden sonra 3-5 günlük bir dinlenme güzel geldi. Bugün çok güzel bir teoriyle karşınızdayım. Alice Rivers bugünün tek konusu olacak. Ben Alice'in Warg olduğuna, hatta daha da ötesinde Warg özelliği taşıyan bir Green Seer olduğuna inanıyorum. Hatta bu konuda Laris'le de bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Bence aşırı önemli bir konu. O yüzden bugün Alice ve Laris'i anlatacağım. Fakat ikisinin de hayat hikayesine bugün girmeyeceğim. Onları ayrı bir videoya saklıyorum. Hemen başlayalım isterseniz videomuza. Ben ilk sezondan itibaren dizide bir Warg olduğunu düşünüyorum. Bunu epeydir vurguluyorum. Ya Laris ya da Laris bağlantılı biri olduğu bence çok açıktı bu konuda. O yüzden bu videoyu yapmak için Alice'i görmeyi beklemiştim. İlk sezon sonunda yapmamamın sebebi oydu. Artık ikinci sezon sonuna da geldiğimize göre bu videoyu yapmanın vakti geldi. Warg ne demek, Green Seer ne demek bilmeyenler, unutanlar için önce isterseniz onunla bir başlayalım. Warg kelimesini yazar daha çok skin changer, yani deri değiştirme üzerinden kullanıyor. Deri değiştirenler diye tabir ediyor onlara. Tabii o kadar basit bir konu değil bu. Temel farkları falan çok detaylı, kitaplarda oldukça derin ve uzun uzun anlatılan bir konu bu. Burada onun detaylarına girersek sabaha kadar çıkamayız videodan. O yüzden Warg'ı hayvanın zihnine girip onun hareketlerine sahip olma yeteneği gibi özetleyebiliriz. Fakat hayvan ve insan arasında karakter geçişi de oluyor. Çok kompleks bir şey aslında bu. Yeşil görenler ise bunun bir ilerisinde. Onlarda Warg özelliklerinin yanında görüller falan da giriyor devreye. Yeşil gören ve Warg arasındaki farkı Ejderhaların Dansı kitabında şöyle tanımlıyor yazar. Warg'lar çok nadir, fakat yeşil görenler onlardan daha nadir. Her 1000 kişiden biri sadece Warg olabilir. Bu 1000 kişi arasından da sadece bir tanesi yeşil gören olabilir diyor. Yani aslında her yeşil gören aynı zamanda bir Warg. Kılıçların Fırtınası kitabında da şöyle tanımlıyor bu farkı. Bu konudaki en iyi olanlar uçan, sürünen ve yüzen her hayvanın derisine girebilir diyor. Onlar büvet ağacının gözlerinden bakabilir ve dünyanın altında yatan tüm gerçekleri görebilirler diye ekliyor. Bu cümleyi unutmayın, çünkü en sonunda bu cümleyi çok önemli bir yere bağlayacağım. Biz Alice Rivers'ın 400'e yakın yaşlarda olduğunu ve özellikle büyü gibi şeylerle bağlantılı olduğunu biliyoruz. Bu arada dizideki oyuncu seçimi falan çok iyi bence. O derinliği harika yansıtıyor. Ben Alice'in Warg, hatta Green Seer olduğuna 6. bölümde, 2. sezon 6. bölümde emin oldum. Zaten bölüm sonrasında da Top 10 videosunda söylemiştim bunu. Orada bir sahne vardı. Damon ile Alice konuşuyordu. Alice bir anlığına böyle yukarıya doğru kilitleniyordu ve tam o sırada arkadan da böyle baykuş sesi geliyordu. Hani o Warg'larda veya görülerde evrensel olarak bir kasılma hareketi olur ya, yukarıya doğru böyle açılı şekilde bakarlar. Tabii gözü açıkken yapıyor bunu. Tam öyle baktığında arkadan hem karak sesin hem de böyle bir kuş sesi geliyordu. Çok hoş bir detaydı bence. Daha sonrasında baykuşun da gördük. Yani Warg'ın evcil hayvan olması, özellikle evcil bir kuşu olmasının kadar doğal bir şey yok sanırım. Alice için durum böyle. Biz şimdi de Laris'e geçelim, çünkü Kızılkale bağlantısı burada en önemli nokta. Biz bu evrende fısıltılarla ilgilenen herkesin kaynağını biliyorduk. Varys mesela çocuklar üzerinden bunu yapıyordu. Yine Mysaeria benzer şekilde çocuklar ve genel evler üzerinden bunu yapıyor. Fakat biz Laris'e dair en küçük bir ipucu bile bilmiyoruz bu konuda. Fakat şöyle bir ifade kullanmıştı ilk sezonda, o Alicent ile ilk konuştuğu sahnede 5. bölümdeki. Büvet ağacının önünde gerçekleşmişti bu genç Alicent ile Laris arasındaki konuşma. Bu büvet ağacı kısmını unutmayın. Otto'nun gidişi konuşuluyordu. Bu adil değildi falan diyordu Laris ve böyle tüm olayı biliyormuş gibi sanki bir söylemle söylüyordu bunu. Orada Laris şöyle bir ifade kullanıyordu. Hatta doğrudan okuyayım size. Biri asla konuşmaya davet edilmediğinde bunun yerine gözlemlemeyi öğrenir diyordu. Burada observe, yani gözlemlemek kelimesini en sonda ve çok vurgulu bir şekilde kullanıyordu ve observe. Özneden bahsederken ben, sen, biz ya da bir insan demiyordu. Israrla one kalıbını kullanıyordu. Herhangi bir canlıdan bahsediyor olabilir gibi söylüyordu bunu. Burada bir çift anlam var yani. Özetle Laris sanki başka canlıların gözünden dünyayı görebildiğini vurguluyor gibi ilk bu şekilde kullanıyordu yani bu cümleyi. İlk dikkatimi çektiğinden beri bana o şekilde hissettirmişti. Konuşmanın devamında ise Üstad Rhaenyra'ya çay götür diyor. Hamile kalmasını önlemek için olan muhabbetten bahsediyorum. Şimdi Laris kısmı da bir köşede dursun. Birazdan hepsini birleştireceğim. Buradan geçelim fare mevzularına. İlk sezon hatırlarsınız, bir sürü fare çıkınca kimse tam olarak açıklayamasa da herkes Laris Warg mı, Laris Warg mı diye ortalarda geziyordu. Daha sonrasında krallığın çöküşü ya da Blood and Cheese kısmına yoruldu ve bir şekilde konu kapandı, ama benim açımdan hiç kapanmamıştı. Burada tekrar açacağım bu konuyu. Biz şu ana kadar 5 veya 6 farklı sahnede fare gördük. Bu arada gözden kaçırdığım varsa uyarın lütfen. Tekrar oturalım, düşünelim üzerine. Ve bu sahnelerin hepsi Laris dizide gözüktükten sonra başladı. İlk olarak 4. bölümde Rhaenyra kaleden gizlice kaçıp
kaçarken Balerion iskeletinin üzerinde gördük biz bu fareleri. Yani fare bakış açısı o noktada Rhaenyra'nın kaçışı falan tüm olayların başlangıcını biliyordu ve ertesi bölümde Larys sanki tüm detayı biliyormuş gibi konuştu. Yine 4. bölümde Alicent ve Viserys'in ilişkiye girdiği bir sahne vardı. Alicent'ın yüz ifadesi falan istemediği, hoşuna gitmediği, yani mutlu olmadığı belliydi. İşte ertesi bölüm Larys gitti, Alicent'a yanaşmaya başladı. Sonrasında gelen ayak muhabbetleri falan hepimiz biliyoruz. Fakat Larys Alicent'ın mutsuz olduğunu bilmese bu kadar kolay ona yaklaşamazdı bence. 5. bölümün sonunda da vardı. Kanı yalıyordu bir fare. Bu sanki doğrudan Blood and Cheese göndermesiydi. Çünkü diğerlerinden farklı bir şablon olarak karşımıza çıktı. Diğer sahnemiz ise 6. bölümün sonuna gidiyoruz. Larys kardeş Harwin ve babası Lionel'ı Harrenhal'da yaktırmıştı. İşte tam bu Harrenhal sahnesinin ardından görüntü Viserys'in odasına geçiyordu ve orada yanan bir şömine vardı. Bu şöminenin üzerinde ise, yani ateşin üzerinde ise bir fare yürüyordu. Yani doğrudan yangın ve şömine sahneleriyle bağlantı kurmuşlar bence. 2. sezonda ise Blood and Cheese gelirken tünellerde bir sürü fare görüyoruz. Zaten fareleriyle meşhur bir yer orası ama devamında Larys'in Blood'ı eliyle koymuş gibi yakaladığını gördük biz ve kralın karşısına çıkardı. Yani oldukça şüpheli bir durum bence. Biliyorsunuz ki kitabında belli bir yere kadar kaçmayı başarıyordu. O Maegor'un tünellerinde birini yakalamak, birinin nereye gittiğini bilmeden yakalamak gerçekten imkansıza yakın bir şey. Ve son olarak ise 7. bölümde Orwell'ın Alicent'ın o elini tedavi ettiği sahnede görüyoruz. Bu sahneye henüz bir anlam yüklemedim fakat aslında yükledim ama tam emin değilim. Alicent'ın halk tarafından saldırıya uğradığı sahnede bir adamın kolu kesilmişti. Daha doğrusu Shepherd'ın, yani çobanın kolu kesilmişti. Alicent kolunu falan böyle tutmuştu, hatırlarsınız sahneyi. Orwell ile bu konuyu konuşuyorlarsa ve Larys de buradan fare aracılığıyla bir şeyler anlayıp veya duyup, artık nasıl bir şey varsa, orada bağlantı varsa, daha sonrasında bu Shepherd'a ulaşıp onu ortaya çıkartacak kişi olabilir. Özetle fare sahneleri bize Larys'in bilgiye ulaşma yöntemini açıklıyor olabilir. Yani nasıl Myseria'nın bilgi kaynağı çocuklar üzerinden bize gösteriliyorsa, Larys için de Alice aracılığıyla bu fare sahneleri üzerinden gösteriyor olabilirler bize. Ben öyle düşünüyorum yani bu konuda. Şimdi bence bu kısımda tamam, yavaştan artık toparlamaya başlayalım. Kitapta aynen şöyle bir ifade vardı. Doğrudan hatta bu kısımda okuyayım ben size. Kızılkale'de sır diye bir şey olmadığı, duvarlarda her şeyi gören ve uyuyanların kulaklarına fısıldayan fareler olduğu rivayet edilir. Aynen böyle bir cümle geçiyordu. Bu konuyla alakalı değil ama güzel bir ipucu bence. Bu Larys fikri eğer ki yazardan çıkmışsa, o da bunu düşündüğü için kitaba eklemişse, ki Alice'in biz 400 yaşında falan olduğunu, o yüzden her zaman dilimini kapsadığını biliyoruz. Çok mantıklı bir zemine oturuyor bence. Gelelim buradan sonuçlara, yani ihtimallere. Burada Larys'in vark olma ihtimali var. Alice'in vark olma ihtimali ve ikisinin de vark olma ihtimali var ki bu zorlama olur biraz bence. Ama ben sadece Alice'in vark olduğunu ve bir şekilde bu gördüklerini ya da algıladıklarını Larys'e ulaştırdığını düşünüyorum. Burada da bence işin sırrı büvet ağaçlarına dayanıyor. Şu anda dizi evreninde bildiğimiz 2 tane büvet ağacı var. Biri Kızılkale'de, diğeri ise Harrenhal'da. Yani Alice ile Larys arasında doğrudan bir iletişim olabilir. Bir şekilde gördüklerini, duyduklarını Larys'e büvet ağacı vasıtasıyla gösteriyor olabilir Alice. Son bölümde bunu Daemon üzerinden yaptığını gördük. O yüzden ben ikilinin tüm sırlarını burada yattığını düşünüyorum. Game of Thrones'ta Kızılkale'de büvet ağacı olmadığını biliyoruz. Öyleyse neden böyle bir ağacı buraya ekstra maliyetle koymayı düşünsünler ki? Biraz gereksiz olurdu. Biz aslında bu iletişim şeklini son bölümde gördük. O yüzden kısaca Daemon, Helena ve Larys olayına da değineyim. Videonun başında unutmayın dediğim bir yer vardı. Büvet ağacını görme muhabbetinden bahsediyorum tabii ki. Kızılkale'de ana kapıdan girerken kapının sağ tarafında, yani biraz daha doğu tarafına doğru bir büvet ağacı var. Yakından da görmüştük birkaç kere. İlk bölümde Alicent Rhaenyra konuşmasında vardı. 5. bölümde yine Larys ve Alicent konuşmasında vardı. 8. bölümde o Waymond öncesi sahnede Rhaenyra ve Rhaenys konuşmasında da vardı sanırım. Paul'un kendini öldürmeye gittiği yerde burasıydı. Neyse, saymış bulundum ama çok o kadar detay önemli değil. Hatırlatmak için söylüyorum sadece. Helena'nın bu sahne çekilirken balkonda olmasının sebebi de bu aslında. Alice aracılığıyla Daemon'ın onu ve görülerini görmesinin sebebi de bu. Çünkü o anda ikisi de büvet ağacına bakıyor. Bağlantı o şekilde kuruluyor yani. Alicent'ın Viserys'in düşüşünü yukarıdan izlediği bir sahne vardı. 5. bölümde Driftmark dönüşü. Orada daha net belli oluyordu aslında. Burada biraz karanlık ama aynı açı, sadece Helena birkaç kat daha yukarıda duruyor. Daha net görüntüsü koymak için geniş açıdan kale görüntüsü aldım. Onu ekleyeyim dedim fakat onda da büvet ağacını koymayı unutmuşlar. Normalde şuralarda bir yerde olması gerekiyordu. Herhalde Game of Thrones üzerinden falan oynadılar görüntüyü fakat unutmuşlar. Görüleri çok uzatmayacağım. Sadece aradaki bağlantıyı örnek olsun diye söyledim. Yorumlarda görü detayları, Gece Kralı falan bu konuyu soran sadece bir kişi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Genel olarak anlaşıldı herhalde diye düşünmüştüm. Fakat
Fakat bir iki kişi mesaj atan falan oldu. Aşırı merak ediliyorsa yazın yorumlara, ona göre talebe göre detaylı olarak o konuya da girebilirim. Son olarak ise Game of Thrones'ta üç gözlü kuzgun dediğimiz kişi Daemon da gördü kendisini. Yani Brandon'ın soyadı da Rivers. Alicent da öyle. İkisinin de soyadları Rivers. Evet, piç oldukları için soyad bizim için pek bir anlam ifade etmiyor ama bence bu da güzel bir bağlantı. Bu arada Strong'lar zaten ilk insanların kökeninden geliyor. Yani onların arasından da böyle bir güç çıkması gayet normal karşılanmalı aslında. Tüm bu detayları tabii ki biz 3. sezonda göreceğiz artık. Anlatacaklarımın sonuna gelmişken soranlar için toplu cevap niteliğinde kısa bir bilgi vereyim. 2. sezonla alakalı kafamda Alice videosu gibi 3-4 tane daha konu var. Rhaena Shipstead, Mystery olayları gibi. Bunlar bittikten sonra ve geçmiş sezon defterlerini komple kapattıktan sonra Boğaz Savaşı ile birlikte 3. sezon içeriklerine başlamayı düşünüyorum. Her zamanki gibi yine kırılma noktaları üzerinden kalan kısmın tamamını anlatmayı düşünüyorum. Bir yandan da tamamen Targaryenlarla sınırlı kalmak istemediğim için evrenin en başına gidip oradan da ilerlemeye karar verdim. Onun haricinde ilk sezonu çok sevmediğim için girmemiştim ama belki güç yüzükleri veya penguen olabilir yeni dizilerden. Bunlara da giriş yapabilirim. Zaman gösterecek artık o kısımları. Benden bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.